Selamlar. Size demedim. O size birazdan selam verecek. Karşımda çok sevgili takipçilerim var. Çok ilginç bir kulaklık inceleyeceğiz. Kendilerine selam verebilir misin? Çok parlak değil, biraz yavaş ama verecek. Hoparlörü burada, o yüzden. Merhaba çok sevgili takipçiler. Sizler için bugün çok ilginç bir kulaklık incelemesi hazırladık. Keyifli izlemeler dilerim. Şimdi sözü size bırakıyorum. Başlayabiliriz. O zaman intro. Ikko Active Buds aynen bir akıllı telefon gibi özellikleri bulunan acayip ilginç bir kulaklık. Küçücük ekranı ne yapayım ben ya telefonum varken dediğinizi duyar gibiyim. Bence haklısınız. Açıkçası ben de şimdilik kullanırken pek keyif alamadım. Hala geliştirmeye açık birçok yanı var. Ama perspektifimizi geniş tutmalıyız. Bu yeni bir çağın başlangıcı olabilir. İşte bu fikir heyecan verici. Ya şimdi şaka maka audiofil kulaklığa bize selam verdirtmedi demezsiniz. Çünkü selam verebilecek bir kulaklık. Niye? İçinde ChatGPT uygulaması gömülü. Sadece bu da değil. Bu arkadaşlar içinde Android işletim sistemi bulunan 1.8 inç yanılmıyorsam bir AMOLED ekrana sahip. Bayağı sim kart takıp oradaki 4G internetle dışarıda hala internet erişime sahip olup bu uygulamaları kullanmaya devam edebileceğiniz veya benim şu an yaptığım gibi evinizde internete Wi-Fi'ye bağlı kalarak bunları yapabileceğiniz. Sim kart takmışken eğer isterseniz bayağı içindeki hoparlör ve mikrofonuyla telefon görüşmeleri de gerçekleştirip mesajlarınızı okuyabileceğiniz Ikko Store uygulamasından Spotify, Apple Music, Tidal gibi uygulamaları indirip direkt kulaklığınızın bunu bir telefon gibi görüp kendi şarj kutusunu bir telefon gibi görüp ona bağlanıp buradan kontrol edilebilir ekranıyla müzik stream edebileceğiniz 32 GB depolama alanıyla kendi müziklerinizi de içine aktarıp onları da dinleyebileceğiniz telefonunuza sizin ihtiyaç duymanıza gerek ihtiyacınızı ortadan kaldıran çok inovatif bir şey. Evet, yani bunun eşi benzeri yok. Zamanında JBL, zamanında dediğim 2023'ün bu inovatif teknoloji haberleri arasındaydı. Bir True Wireless kulaklığın kutusuna ekran koymuştu. Bu ekranda basit bir şekilde kesinlikle Android işletim sistemi falan değil. Öyleyse bir aşırı kısıtlanmış vaziyette. Sadece ANC şeffaflık modu arasında geçiş yapıp batarya süresini falan gördüğünüz, bizzat ellemedim ama gördüklerimi şu an yorumluyorum. Çok basit bir şeydi yani. Bununla kapışabilecek bir şey değildi. Bu 2024'te herhalde artık bizim kulaklık, True Wireless kulaklık sektörünün günümüz yapay zeka trendine uyum sağlayıp mesela normal sizin şu an AirPods Pro'nuzla şuraya dokunup Siri'ye erişim sağlamak yerine direkt ChatGPT'ye erişim sağlayıp muhabbet edebildiğiniz veya Çin'e gittiniz bir kulaklık sizde, diğer kulaklıkta Çinli turist rehberinizde, gerçi turist rehberiniz sizin dilinizi konuşuyor ama Çinli market sahibinde bunun anlık çeviri uygulamasını açıp siz burada ni hao, diye Türkçe'ye söylediğiniz zaman onun aynen bu şekilde duymasını, merhaba, ismin neyi, kendi dilinde duymasını ve onun konuşup senin de onu Türkçe duymanı sağlayacak böyle beyin açan bir kulaklık. Şu uzun cümle kurmayı bir türlü bırakamadım ya. Türkçe uzun cümle yakışmıyor abi. Yani böyle çok özelliği olan bir kulaklık ya mesela bu. Ekledikçe ekliyorum. Daha da eklerim yani, var çünkü. Hani böyle cümle cümle söyleyip bir paragrafta hikaye yaratmak yerine cümleye başlıyorum. Cümle devam ediyorum. Virgül koymaya devam. Olmuyor abi. Hikayeye şöyle başlayayım. Bir True Wireless kulaklık veya herhangi bir Bluetooth kulaklık aldığınız zaman telefonunuza deriz ki mobil uygulamasını indirin muhakkak. Çünkü niye? Abi ANC'nin gücünü belirlersin. Equalizer yaparsın. Bir güncelleme var mı ona bakarsın. Bunu evet böyle Samsung E250 gibi yukarı kaydırıp kulakları içinden çıkarttığın zaman sadece kulakları telefonla da bağlayabiliyorsun. Telefondan kontrol edebiliyorsun normal bir True Wireless kulaklık gibi. Ama kutusuyla kullandığın versiyonda aslında uygulama kutu. Yani kutunun içinde bunun için çok özelleştirilmiş bir işletim sistemi olduğu için
özelliklerini de kutudan kontrol ediyorsun. Bir telefon uygulamasına ihtiyacın kalmıyor ki yok galiba, ben bulamadım. Mesela direkt ana ekranda işte şeffaflık modu, ANC arasında böyle kaydırarak geçiş yapabildiğin bir slider var. Sağa kaydırıyorsun. İkko müzik uygulamasına geliyorsun mesela. Buradan işte Advance'e basıp Equalizer ayarları yapıyorsun. İşte default onun içine gelen böyle hazır presetler, o equalizer'lar. Şuradaki slider vari şeyle de bunu böyle kaydırabiliyorsun. Veya kendin parametrik equalizer da yapabiliyorsun. Birkaç banttan oluşan. Kulaklığın gain'ini ayarlıyorsun. Carchurt yapıyorsun. İşte yine bir güncelleme varsa buradan ayarlar bölümünden bakabiliyorsun. Bu bildiğin aynı zamanda uygulamaya. Abi çok güzel bir şey ya. Yani kutudan kulaklığın özelliklerini kontrol edebildiğin, telefon araması gerçekleştirebildiğin, ChatGPT'ye bağlanabildiğin, direkt Spotify'ı açıp müzik stream edip müziğini kontrol edebildiğin. Aynı zamanda kulakta multi connection'da olduğu için hem kutuya bağlı kalıp her zamanda hem telefonda da bağlı kalabiliyor. Bu yüzden ayarlar yapmaya devam ediyorsun. Yani evet. Şimdi peki sıkıntıları yok mu? Yani bu böyle yağ gibi akıyor mu? Hayır. Mesela çoğu zaman şu ana ekrandaki şeffaflık modu veya transparency modu değişme yeri çalışmıyor. Kaydırıyorsun, bir şey değişmiyor. Ya da equalizer ayarlarını ben bir türlü yapmayı beceremedim. Burada yapılıyor diyorum ama Spotify'dan müzik dinlerken veya telefonuma bağlıyken burada işte elektronika equalizer presetini seçtiğim zaman hiçbir şey değişmiyor. Ama belki de Ikko müzik uygulamasına yerel dosya atıp offline müzik dinlerken bunu sadece değişecek şekilde ayarlamışlardır. Eğer öyle değilse de Ikko'daki arkadaşlar benimle mailleşirken şunu bana 50 defa söylediler. Lütfen böyle söyle, biz yani adamlar söz verdiler yapacaklarını, o yüzden böyle anlatıyorum. Abi biz çok yeniyiz. İlk defa böyle aşırı kısıtlanmış bir işletim sistemine sahip, işlemci gücünün de çok yüksek olmadığı fakat bir sürü özellik sunduğumuz bir True Wireless kulaklık çıkarttık. Muhakkak 50 tane hatayla karşılaşacaksın. Yepyeni bir ürün fakat sürekli güncelleme çıkartıp bu hataları çözeceğiz abi yani. Bize inan. Lütfen bu olmuyor değil, olacak. Ben firmaya güveniyorum. Güncelleyecekler şu an ama hata varı da söyle istersen. Ama bu umudu da ver insanlara dediler. İnanalım arkadaşlara. Bir sürü hata var çünkü gerçekten ama ben aldığımdan beri bir tane güncelleme geldi mesela. O güncellemeden sonra şu an gene gitti bu arada. Onu da söyleyeyim ama şu özellik geldi. Mesela en basit özelliklerden bir tanesi ses açma kısma tuşu hiç kolay değil bunda. Yani bir kulakta kolayca ses kısılıp açılması lazım değil mi? Takıyorsun kulağına. Yani şurada şöyle taktın. Ses çok yüksek. Nasıl kısacaksın sesi? Telefonla bağlı değil. Dokunuyorsun, olmuyor. Yani normal keşke sol kulakta uzun basınca ses kısma, sağ kulakta uzun basınca ses açma yapsalardı. Bunda ses açma kısma tuşu yok. Nereye basacağım? Olmuyor. İlk kulaklığı kulağıma taktığımda heyecan yaptım lan ses nasıl kısacağım diye. İki yöntemi var. Bir tanesi güç tuşuna uzun basıyorsun. Uzun basınca şöyle bir ekran geliyor. Oradan ses açıp kısabiliyorsun. Veya geçen güncellemeden sonra gelen özellik. Şu an gene gitti ama. Belki reboot yapınca falan kendine tekrar gelir. Sağa kaydırınca iPhone'daki gibi bir quick menü geliyordu. Yeni gitti, vardı yani. Oradan hemen parlaklığı ya da ses açma kısmı var ya, yukarıda indirince iPhone'da ses açıp kapatıyorsun. Parlaklık düzenliyorsun falan. Aynı onun gibi bir şey yapmışlar. Oluyordu o zaman. Ama zaten dokunmatiği aşırı responsif, aşırı tepkisel değil. O kadar hızlı değil işlemcisi falan. Yani bir ses açma kısmına tuşu ekleyebilirdiniz mesela. İkkocuğum. Gibi. Şimdi hazır kulaklığı kulağımıza takmışken konforundan ve ses kalitesinden bahsedelim. Bence çok konforlu bir kulaklık. Malzeme kalitesi kulaklığın çok basit. Çok ince, hafif ve basit, premium gözükmeyen bir plastik bence. Ama bu hafiflik çok öne çıkıyor. Cidden çok konforlu. Takıyorsun. Konfor 10 üzerinden 10 yani. Malzeme kalitesi 10 üzerinden 6, 7, 5 belki, bilmiyorum işte. Nasıl puanlanıyorsa kötü, iyi değil bence çok. Ama bu çok hafiflik yaratmış. Çok sabit kaldığı için kulakta bence spor da çok uygun bir kulaklık. Gerçekten düşmesi çok zor. Aşırı sabit kaldığını hissedebiliyorum. Bu açıdan kulakta sabit kalmasını uzun süre takabilme olanağını bu yüzden genel konforunu çok beğendim. ANC'si var, şeffaflık modu var. İkisi de çok ortalama. Bu 310 euroluk bir kulaklık. Tabii ki sunduğu bu ekstra özelliklerle çok eşsiz. Ama sonuçta karşısına kim alıyor True Wireless dünyasına rakip olarak? Sony VF1000X-M5, AirPods Pro 2, o daha bile ucuz.
İşte Sennheiser Momentum TV4 çıktı yeni. 3'ü dinledim ben. İşte Bowers MX PI7 eskiler falan. Bayağı karşısına baba rakipleri alıyor. Bu açıdan gerek ANC performansı olsun, gerek şeffaflık performansı olsun, gerek ses kalitesi olsun. Üçü de onlarla boy ölçüşemeyecek seviyede. Üçü de onlardan daha kötü. ANC kalitesi çok orta. Rahatsız edici bir özelliği yok, hani basınç yapıyor gibi bir durumu falan yok ama hani yoğunluğu çok orta. Gerçekten çok kesmiyor. Şeffaflık modu kalitesi çok orta. Ses kalitesi şöyle. İki açıdan düşünürsek her zamanki gibi tonal karakterini beğendim. Bence sıcak, dengeli, kesinlikle tizlerin sizi irite etmediği müzikal bir tonal karakteri var. Uzun saatler dinlenebilen, hata affeden bir tını diyebilirim bu. Gerçekten spora da bu anlamda çok uygun. Bununla birlikte tonal karakterinden devam edersek basslar çok derinden, çok yoğun, çok otoriter geliyor. En azından bas yorumunu ekstra beğendim diyebilirim. Nasıl? Kesinlikle hızlı değil, kesinlikle sıkı değil, çok yayvan, yavaş. Bu açıdan teknik performansı genel bütünde de kesinlikle çözünürlük ve detay başarımı arasından çok ortalama. Yani o saydığım diğer rakipleriyle gerçekten boy ölçüşemeyecek seviyede. Bence çok ortalama çalan bir kulaklık teknik performans açısından. Kesinlikle sahnesi çok geniş değil, sahne yerleşimi çok iyi değil, çok detaylı değil, çok yüksek çözünürlüklü değil. Çok ortalama ama atıyorum $10'lık QC'ye True Wireless'leri gibi de değil. Orta sınıf dediğimiz 100-150 dolar bandı True Wireless'ler gibi çalıyor bence. Ama dediğim gibi tonal karakterinde iki şeyi çok beğendim. Bir tanesi çok dengeli, sıcak çalması, müzikal çalması, rahatsız eden hiçbir frekansın olmaması kulaklığın frekans cevabında ve alt frekansların çok derinden yayvan, baslı, sub bas ağırlıklı ve otoriter yükselmesi. Bunu özellikle spor aktivitelerinde uzun saatler, mesela 2 saat boyunca yürüyeceksin, yokuş yukarı koşacaksın ya da ağırlık basıyorsun. Bu bas ağırlıklı karakteri Night Owl dinlerken, Drake dinlerken hem seni yormayacaktır hem sürekli sana heyecanı hissettirecektir. Hem konforu dinletisiyle kulağından çıkartmak istemeyeceksin. Şimdi spor demişken bu arada IPX4 sertifikası da var. Yani terlemeye ve ufak sıçramalara karşı dayanıklı. Kutunun var mı emin değilim, bu arada yazmamışlar. Bence yoktur. Şimdi sallıyorum ama şu anda. Ama kulaklarım var. Bu arada kutuda kablolu şarj özelliği de var mesela. Şarj performansı kulakların ve kutunun kaç saat gidiyor şuraya yazarım ama kutunun şarjının ne kadar gideceği o kadar değişir ki. Yani sim kart takıp arama yaptım mesela. Çok fazla değişir yani. Ya da parlaklığı var kutunun, sonuçta ekranlı bildiğin telefon yani. Parlaklığını kısıp açıyorsun. Kutunun hoparlörü var, hoparlörünü açıp kısıyorsun. Ne kadar fazla vakit geçiriyorsun, dokunmatik ekran titriyor falan kutu yani. Bayağı bildiğin şarj yiyen bir kutu. Buna bataryanın uzun saatler etmesi çok zor. Bir de otomatik kapanma özelliği de yok. Bunu köşede bıraktın, evin internetine bağlı kaldı, sürekli kendini yiyor bitiriyor. Bir sonraki gün bakıyorsun bitmiş. Şarj takman gerekiyor. Sürekli kapatman lazım kullanmıyorken yani. Ama kulaklıkların batarya performansı en azından kötü değil diyebiliyorum. Şuraya yazarım. Evet. Kablosuz şarj özelliği var. USB-C'den güzelce hızlıca şarj oluyor ama normal bir kablosuz pedin üzerine koyduğun zaman o şekilde de şarj olabiliyor. Yani baktığın zaman gerçekten kağıt üzerinde hiçbir eksiği yok gibi, tam tersine çok fazlası varmış gibi duruyor. Çok ilginç bir kulaklık ya. Sunumu nasıl derseniz ilginç. Şöyle bir poşetle geliyor. Poşetin içerisinden bir tane şöyle kullanma kılavuzu. Şu zarfın içerisinden, tamam mı? Güzel yazmışlar, böyle temel özellikler var. Nasıl uygulama güncelliyorsun, uygulamaya nasıl girip çıkıyorsun, sağa sola nasıl kaydırıyorsun gibisinden. Ekrana takman için böyle bir ekran koruyucu vermişler. O güzel abi. Çok güzel. Gerçek deri gibi kokan bir taşıma kılıfı var. Ben kılıfının kalitesini çok beğendim ama kulaklıktan çok daha büyük. Onun sebebini bilmiyorum. İçi kadife ve güzel bir karton kutu var. O karton kutunun böyle kabarık tasarımları, kutu üzerindeki işlemeler çok iyi. İçinden de bir silikon set, bir de şarj kablosu çıkıyor. Kutu içeriği bu şekilde. Yani güzel. Premium sınıfa yakışan bir kutu içeriği bence. Evet.